Selamlar. Bugün albümünden bahsedeceğimiz kişi günümüz popüler müziğinde açık ara en yetenekli sanatçılardan biri. Her türlü yeteneğe sahip prodüktörlük, şarkı sözü yazarlığı, bestecilik, şarkıcılık her şeyde zirve yapmış bu kişinin adı, sanatçının adı Sia Furler. 42 yaşındaki Avustralyalı sanatçı Sia'nın bugün Spotify Sessions adındaki albümünü inceleyeceğiz. Evet, Spotify ve plak iki tane zıt kavram. Uzun yıllardır süregelen dijital ve analog tırnak içinde kavgası burada özellikle bu albümde aslında çok güzel bir meyve vermiş, güzel bir albüm ortaya çıkmış. Spotify Sessions nedir? Ondan bir bahsedeyim kısaca. 80'li ve 90'lı yıllarda MTV Unplugged serileri vardı biliyorsunuz. Hala sürüyor mu bilmiyorum ama şu an onun herhalde bayrağını devralmış olan Spotify Sessions iTunes festivallerle ve iTunes konserlerle birlikte artık canlı ve akustik konserleri seyircisiyle buluşturuyor. Şimdi tekrar Sia'ya dönelim. Ben Sia'yı ilk defa 2011 yılında David Guetta'nın, DJ prodüktör David Guetta'nın Titanium şarkısındaki vokalleriyle dinledim. Ve inanılmaz etkiledi beni, olağanüstü vokalleri. Müzikal kariyerine baktığımız zaman Sia'nın 1990'ların ortasında acid jazz ile başlamış kariyerine. Sonra işte indie pop, pop rock ve en son iki albümde onu da tanıdığımız ana akım pop, yani mainstream pop yapmaya başlamış. Mainstream pop, yani pop demek aslında Sia'nın yaptığı müziğe çok doğru bir yakıştırma değil. Yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha aklı başında, daha yetişkinlere göre yaptığı bu müzik hiç piyasa popuna benzemediğini herkes burada zaten görüyor. Spotify Sessions 2016 yılının Nisan ayında piyasaya sürülmüş ama klasik anlamda piyasaya sürülmüş de diyemeyiz çünkü dijital formatta sadece Spotify üzerinden dinleyicisiyle buluşmuş. Bir sene sonra bu senenin 22 Nisan tarihinde Record Store Day, yani bağımsız plak dükkanı günü sebebiyle plak formatında basılmış ve 2000 adet kadar basılmış. Bu kayıt Ocak ayında, yani Ocak 2016'da Los Angeles'ın The Village stüdyolarında gerçekleşmiş. Sia'nın diskografisine baktığımızda 7 tane stüdyo albümü, 6 tane de canlı albüm görebiliyoruz. Bu canlı albümleri bana aslında şeyi gösteriyor, canlı performansı ne kadar sevdiğini ve aslında sesine ne kadar güvendiğini de gösteriyor. Bu albümlerden işte bir tanesi, bu canlı albümlerden bir tanesi Spotify Sessions'tan tracklist'ine bir göz atalım. Tracklist'te 6 tane parça var. 3 tane A yüzünde, 3 tane de B yüzünde. Bu parçaların hepsi son yaptığı iki albümün parçaları. 2014 yılında yaptığı 1000 Forms of Fear'den Elastic Heart ve Chandelier, bunlar çok başarılı olmuş, listelerde başarı sağlamış parçalar. Diğer albüm 2016'da en son albümü This Is Acting'den Broken Glass, Space Between, İngiliz sanatçı Adele'le birlikte yazdığı Alive ve Bird Set Free. Bird Set Free'nin çok ufak bir hikayesi var. Bird Set Free bir film için Sia tarafından besteleniyor ve yapılıyor ve fakat film tarafından kabul edilmiyor, soundtrack'e kabul edilmiyor. Daha sonra Rihanna'ya verilmeye çalışılıyor fakat Rihanna da kabul etmiyor. Daha sonra Adele'le birlikte bir şey yapar mıyız, Adele bunu okur mu diye düşünüyorlar. Fakat Adele de Sia'ya bunun daha çok yakışacağını düşünür ve Sia'ya geri verir. Bahtsız şarkı aslında iyi olmuş, geri gelmiş. Çünkü bu albümde benim en sevdiğim şarkı bu, Bird Set Free. Albümdeki 6 parçanın icrasına da kısa bakmak gerekirse tek bir kelime söylenebilir: mükemmel. Sia bu albümde hiçbir enstrüman, piyano hariç hiçbir enstrüman kullanmadan muhteşem bir albüm hazırlamış. Sesiyle o bulunmayan enstrümanların hepsinin açığını kapatmış. Bas gitar mı istersiniz, gitar mı istersiniz, cello mu istersiniz? Sesiyle hiçbirini aratmamış.
O çatallı, o titreşimli sesiyle insanı gerçekten mest etmiş ve stüdyo albümünde o her iki albümde bulunan bu 6 parçaya belki ortalama bir 7,5-8 verebiliriz ama bu versiyonuyla, bu kayıtla gerçekten 10 üzerinden 10. Son olarak plağın kartonetinden ve sound'undan da bahsedeyim. Kartonetinde çok güzel bir kız çocuğu, bu Sia'nın klasik Peru'yla görünüyor. Kim olduğunu bilmiyorum açıkçası. Aradım, internette baktım ama cevabını pek bulamadım. Record Store'da sticker'ı var. Güzel anı olarak saklanabilir. Onun dışında antistatik özelliği olmayan basit bir beyaz zarf bulunuyor. Sound'u ilk aldığımda plağı hakikaten şok geçirecektim. İnanılmaz kötü bir sound duyuluyordu. Dip ses çok fazla, cızırtı, çıtırtı ne arıyorsanız vardı. Fakat plak döndükçe 5-6 kere döndü ve inanılmaz derecede toz çıktı. Yani bu kadar yeni bir plakta bu kadar tozun çıkmasını ben ancak özensiz bir çalışmaya bağlıyorum. Solüsyonlarla temizledim iğneyi, plağı. Şu an nispeten daha iyi. O önceki halinden hiç eser kalmadı. Ama bu yetkililere bildirdim tabii. Mail yoluyla da RCA Records, yani Sony'nin bir şirketi olan bu plak şirketine bildirdim. Bir de plağın basım yeri olan Optima'ya bildirdim. Almanya'da bir şirket bu. Oradan ne gelir ne gelmez, feedback gelir mi gelmez mi onu da bilmiyorum ama en azından biz görüşlerimizi de iletmiş olalım. Spotify Sessions ve Sia'dan bu kadar. Görüşürüz.